Kabullenmek bazen zorlaşabiliyor. Çünkü insanız ve çoğu zaman soruyoruz hani bir hata yapmasak bile ne bileyim kendi çapımızda her şeyin çok düzgün gittiğini düşündüğümüz anda bile bu tarz problemlerle karşılaştığımızda çoğu zaman neden diye çok soruyoruz. Belki de bizim Tanrı ile aramızdaki iletişimi engelleyen bir soru bu. Neden diye. Asıl burada sormamız gereken şey, öğrenmem gereken şey ne? Hani o yüzden bunu çok önemsiyorum kendi hayatımda. Zaman zaman Davut Peygamber'in çoğu zaman mezmurunda da okuyoruz. Hani niçin ya Rabbi, neden diyor soruyor. Ama burada önemli olan Tanrı'dan uzaklaşmamak, hani ondan kopmamak. Yani Davut Peygamber özellikle 13. mezmuru bana çok teşvik verir. Çünkü mezmur isyankar bir şekilde başlarken sonunu Tanrı'ya olan güvenini ve sevgisiyle bitiriyor. Bizler de bazen zaman zaman isyan edebiliyoruz ama biliyoruz, iman ediyoruz ki Tanrı'nın bize olan sevgisi ve Tanrı bizi kanatlarının altına alması. Yani bu yüzden iman ediyoruz tabii ki de. Kabullenebiliyorum tabii ki. Bazı zamanlar böyle neden ben diye sorduğum noktalar oluyor. Neden ben Tanrım ya da neden böyle bir acı verdin, neden böyle bir zorluk verdin diye sorduğum tabii ki oluyor. Ama daha sonrasında düşündüğümde bunun bir sebebi muhakkak ben bilmiyorsam da Tanrı katında vardır diye düşünüyorum. Hani klişe olacak ama hani vardır Rabbim bir bildiği deyip hani duruyorum. Çünkü öbür türlü ben kendim içinden çıkamıyorsam üzerine çok fazla gidip kendimi yormanın ya da daha fazla acı çekmenin bir mantığı olduğunu da düşünmüyorum. Tanrı'nın bir bildiği vardır. Bu noktada zamanı geldiğinde nedenini de bana gösterecektir ve bunu iyi bir şekilde sonuçlandıracaktır diye düşünerek o süreçte bir umudun içerisine giriyorum. Eskiden ben hep şey derdim, neden bu da mı benim başıma gelecek falan, işte buz devrindeki Sid gibiydim. Neden bunlar benim başıma geliyor? Ama şu bir gerçek ki günahkarız ve aslında daha kötü şeyleri hak ediyoruz bir şekilde. Ama Tanrı bizim için günahlarımız uğruna çarmıhta öldü İsa Mesih aracılığıyla. O yüzden yani başıma gelen kötü şeylerden ders almaya bakıyorum. Çünkü biliyorum ki yani sadece ben yaşamıyorum bunları, daha kötülerini yaşayanlar da var. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak ve birini suçlamadan aslında o durumu bir şekilde kabullenmek. Yani her zaman kabullenmek kolay olmuyor çünkü hani insan olarak hep yani mutlu olmak istiyoruz ya da işte dileklerimizin hemen gerçekleşmesini istiyoruz. Dürüst olmak gerekirse hani ben de hemen kabullenemiyorum bazı durumlarda, ancak bazen hani demin de dedik ya, Tanrı'nın hepimiz için bir planı var. Tanrı'nın planının ya da benim için gerçekleştirdiğinin daha iyi olduğunu görünce hani kabullenmek ya da başıma gelenlerin niye başıma geldiğini anlamak daha kolay oluyor tabii ki. Yani öncelikle her zaman şu hataya kapılıyorum. Neden benim başıma geldi? Ben ne yaptım da bunu Tanrı bana layık gördü? Aslında şurada bir noktayı kaçırıyoruz. Tanrı burada bize ne öğretmek istiyor? Bundan ne ders çıkarmam gerekiyor? Ya da bunun aracılığıyla beni nasıl güçlü kılacak? Her zaman atladığımız bir nokta. Ama maalesef Adem'in düştüğü hataya biz de düşüyoruz ve hemen ilk suçlama Tanrı'ya yapıyoruz. Hani neden bunu bize layık gördün? İşte nasıl yaparsın bunu bize? Nasıl bunu bana hoş görürsün diye. Bunu bana nasıl yaparsın gibi. Bilmem. Gibi. Yani her zaman suçu Tanrı'ya atıyoruz. Pek kabullenemiyorum. Kabullenemiyor musun? Kabullenen bir yapım yok. Yani nasıl kabul ediyorum bilmiyorum. Zamanla unutuyorum. Zamanla. Aynen. Aslında ben çok neden-sonuç ilişkisi kuran bir insanım ve nedenini anlamadığım zaman çok öfkelenirim, anlamaya çalışırım sürekli. Ama Tanrı'nın işleri olduğu zaman biliyorum ki iyi olacak. O yüzden güveniyorum yani. Ayine katılırken veya ayinden önce veya sonra kilisede dua ederken her zaman Mesih İsa'ya içimdeki düşüncelerimi, iyi ya da kötü. Bazen öfkeli oluyorum çünkü, bazen mutsuz oluyorum, bazen birisi hakkında ister istemez kötü bir fikre kapılıyorum, kötü bir şeyler düşünüyorum. Böyle düşünmek istemesem bile. O zaman
bütün bu sıkıntılarımı, bütün bu kötü düşüncelerimi Tanrı'ya sunuyorum. Ona anlatıyorum. Biraz zor çünkü ben kontrol manyağı bir insan değilim aslında ama böyle bir şeylerin nedenini, sonuçlarını bilmek istiyorum. Yani annem anlatır, çok küçükken de mesela deprem oluyor ama ben depremin ne olduğunu bilmiyorum. Annem geçmiş kolonun altına, ben koltuktayım. Yanıma gel diye bağırıyor annem bana. Ben de neden diye soruyorum kadına. Böyle ev zangır zangır sallanıyorken ben niye buradan oraya gelmeliyim, bana açıklaması lazım ki gideyim oraya. Yani ben bu kafada bir insan olduğum için tabii her şeyi de algılamak, anlamak mümkün değil. Anlamadığım şeyler canımı sıksa da yani uzun süredir imanlıyım ve de ya, anlamasam bile güvenerek attığım adımlarda sonun güzel olduğunu gördüğümden ben yani anlamasam da imanlı olarak ilerlemeyi tercih eden birisiyim. Yakın bir zamanda yine böyle Davut gibi isyankarlığım olmuştu. Tanrım, bu neden benim başıma geliyor? Ya ben o kadar senin yolunda yürüyorum, bu kadar şey yapıyorum, kiliseye gidiyorum, bağışta bulunuyorum vesaire. Neden benim başıma bu geliyor diye sorduğum çok oluyordu. Ama yine de evet, tabii ki bazen bunu sorabiliriz. Ama sonra belli bir süre geçtikten sonra anlıyoruz ki evet, bu da planın bir parçası. Bazen, her zaman zaten İsa Mesih'in de, İsa Mesih demiyor yani bana iman edince hayatınız muhteşem olacak, asla acı çekmeyeceksiniz demiyor. Dar kapıdan girin diyor. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Biz de eğer yaşam bulmak istiyorsak, gerçekten yaşam bulmak istiyorsak başımıza böyle şeyler de gelecek, zorluklar da yaşayacağız. Ama şunu bileceğiz ki sonunda ödülümüz gerçekten çok büyük olacak. Bunu bileceğiz ve buna göre yaşayacağız. O yüzden başımıza kötü bir şey geldiğinde ya da bu neden benim başıma geliyor tabii ki diyebiliriz. Ama bunların gelip geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor her zaman.